Levi kahve içmek istiyor. Hindiba kahvesi. Şimdi elektriklerimiz yok. Hava buz gibi. Macera. Hava buz gibi, elektriklerimiz yok. Sobamızın dünden kalma külleri vardı. Biraz onu bırakıyoruz, sonra yakacağız. Ben şimdi hazırlandım. Levi benim şeyimde istediğimden beri. Tepeye çıkacağım. Böyle o sevdiğim tepe, hani benim sevdiğim tepe var ya, böyle şey, orada balıkların oldu. Bugün oraya çıkmak istiyorum. Çünkü soğuk havada, dünkü yürüyüşünde söylediğim gibi, soğuk havada doğa inanılmaz güzel oluyor. Onun için bir gidip keşfetmek istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Sizin için çekim yapmaya gideceğim. Ve o kadar soğuk ve elektriklerimiz olmadığı için yeşil smoothie falan, portakal hiç yemek istemedik. Direkt Sita'yla ilk kahvaltımız şey. Hindiba kahvesi. Gerçekten soğuk havada insan sıcak şeyler istiyor. Levi de deminden beri kahvemi içmeye çalışıyor. Gel, benimle gelecek ya. Gel, gir. Hadi gir. Seni de götüreyim. Gitmek istiyor musun? Gir kız. Gel. Levi de gelmek istiyor çekim yapmaya. Zaten küçük kutu, çanta, ne olsa öyle küçük küçük alanlara girmeyi çok seviyor. Tatlı çiçekleri tepeye geldim ve inanamıyorum. O kadar güzel bir sürpriz ki. Bütün bu küçük şeyler, papatya diyecektim de mor, kelimeyi bulamadım ya. Laleler, evet, mor laleler, böyle Şubat ayında açan kış laleleri her yeri kaplamış. İnanılmaz. Gerçekten çok mutluyum şu an. Sanki böyle dağlar, çiçekler, doğa beni böyle renklerle, böyle cennetin kapısıyla karşılamış gibi hissediyorum. Çok heyecanlandım. Maalesef tepemizin kalbi, yani o kalp şeklindeki küçük göl kurumuş ve içindeki böyle balık türü gibi bir, hani geçen seneden beri böyle
balık dostlarımız, şeyler, kurbağa olmayan, çünkü önce nehirde çektim siyah olan, onlar kurbağa yavrusu. Onlar da yok olmuşlar. O da diğer ki böyle göle gidip bakacağım. Belki hala oradadırlar. Bir de şeyler var, böyle domuzların ayak izleri ya da bazı hayvanların ayak izleri var üstünde. Herhalde gelip ya su içtiler ya yuvarlandılar. Muhtemelen su da içmiş olabilirler. Öyle doğanın döngüsü. Geçen sene çok üzülmüştüm kuruduğunda. Ama sonra bu sene sürprizime böyle tekrar her sene geri geliyorlar. Herhalde doğanın bildiği bir şey var, ya da onlar başka türlü mü? Ya da bir ayçiçeği şey demişti. Onlar, ismini unuttum. Tam balık değil de bir kertenkele türü olabilirmiş. O da olabilir. Bir şekilde doğa ne yaptığını biliyor. Ona güvenmek çok önemli böyle durumda. Hani biz el atıp bir şey mahvetmiyorsak doğanın kendi güzel bildiği bir döngüsü var. Tatlı çiçekleri, buradan gidemedim. Burada kaldım. Biraz böyle fotoğraflar çektim. Çiçeklere bakıyorum. Rüzgar başladı, biraz soğudu. Ama güneş inanılmaz güzel parlıyor. Ayrılamadım buradan. Ayrılamadım. Sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum ama böyle duygularım o kadar böyle dinginleşti ve o kadar rahatladım ki. Yani tek söyleyebileceğim şey gerçekten bence doğa, doğada zaman geçirmek. Yani doğada yaşamak zorunda bile değilsiniz. Hani şehirde bile yaşasanız haftada bir kere bir parka, doğaya, doğayla, toprakla bağa girmek gerçekten birçok sorunumuzun, birçok sorduğumuz soruların, birçok yaşadığımız şeylerin çözümü olabilir ya da çözümünü getirebilir, öyle diyeyim. Çözümü olabilir diyebilirim aslında. Çünkü hele bu çağda çoğumuzun yaşadığı şey, biliyorum insanlar işte köyde yaşıyorsunuz, nasıl öyle olur. Köyde, şehirde de yaşadım, köyde de yaşadım. Zihnimizi istersek dağların, Himalaya dağlarına kaçalım. Zihnimiz her yeri bizimle beraber geliyor. Yani kafamızdaki o yoğunluk, kafamızda bir yoğunluk, bir koşturmaca, o koşturmaca tek şehir hayatından gelmiyor. Gerçekten zihnimizden de geliyor. O içimizdeki yani toplumsal bir koşturmaca var ve onu nereye gidersek gidelim içimizde onu götürüyoruz. O zihnimizin içindeki yarattığımız bir labirent ve hapishane. Ve doğa bunu çözmemize yardımcı oluyor. Çünkü
Ya da sabahları meditasyon. Ama doğa anında o meditasyon şeyine sokuyor bizi. Haline sokuyor. Yani anı bizi çekiyor. Öyle bir gücü var ki bütün böyle elementleri, rüzgarı, toprağı, çiçekleri, yeşilliği, ağaçları her yerden bizi o kadar güçlü çekiyor ki böyle bir durup hani zihnimizden çıkıp daha böyle bir berrak bir şekilde hayatımıza bakabiliyoruz. Kendimizden çıkabiliyoruz. Yani kendimizden değil aslında. Kendimize dönüyoruz ama zihnimizden. Çünkü zihnimizde kaybolduğumuzda aslında kendi özümüzden kaybolmuş oluyoruz. Ve özümüzden uzaklaştığımızda aslında bütün sorunlar başlıyor. Bütün bakış açımız, çözümleri göremiyoruz. Sorunların içinde kayboluyoruz. Her şey bize fazla geliyor. Zamanla bir yarış içinde oluyoruz. Anda olamıyoruz. Anda olursak aslında zaman çok daha dingin. Ve bunu tekrar söylüyorum. Doğada da yaşadığımızda, köyde de yaşadığımızda, zihnimiz şehirde de yaşadığımızda zihin nasılsa onu her yere götürüyoruz. Anlık rahatlamaları olabiliyor ama o zihnimizin belli bir alışkanlığı var, bir düşünce yoğunluğu var ve onu biz içimizde çözmedikçe, kendimizde o sessizliğe, dinginliğe izin vermedikçe o kendi bildiği gibi yapmaya devam edecek. Bizim aslında zihnimizi, biraz bu kafamızı, düşünce şeklimizi biraz eğitmemiz gerekiyor. Asıl içeriden yapmamız gereken iş o. Kendimizi yakalayıp farkındalık bu aslında. Kendimizi fark etmek, yakalamak ve yakaladığımız yerden yönleri değiştirmek. Yakaladığımız yerden olmak istemediğimiz neyse onu düşünmemek aslında. Düşündüğümüz, söylediğimiz şeyler bizim olmak istediğimiz kişiyle, olmak istediğimiz, yaşamak istediğimiz yaşantıyla hizada mı? Onu sorgulamak. Çünkü bir şey istiyoruz, istediğimiz bir sürü şey var. İşte zaman istiyoruz, huzur istiyoruz. Bazılarımız belki zayıflamak istiyor, daha sağlıklı olmak istiyor. Ama düşündüğümüz ve konuştuklarımız zıttını söylüyor. İşte mesela bir türlü kilo veremiyorum. Bir türlü iyileşemiyorum. İşte zaman çok hızlı geçiyor. Bunlar aslında istediklerimizin zıttı ya da düşüncelerimiz. Kendimizi eleştiriyoruz. Hep koşturmaca halindeyiz. Hep yorgun olduğumuzu söylüyoruz. Bütün bu düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve istediklerimiz ters olunca bir türlü buluşamıyorlar. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Çünkü rüzgar da var. Onları buluşturmanın tek çözümü hizada, aynı yerde buluştuğunda bu gerçekleşecek hayatımızda. Yani istediğimiz neyse istediğimiz gibi konuşup istediğimiz gibi düşünmek her şeyin gerçekten anahtarı. Ben bunu kendi hayatımda biliyorum. Tabii ki söylemek kolay, pratiğe sokmak o kadar kolay değil. Çünkü eski düşünce, daha düşük titreşimde olan düşünce alışkanlıklarımız var. Ama o kadar da zor değil. Aslında en zoru buna karar vermek ve karar verdikten sonra içimize bakmak, kendimize bakmak. Yani başkalarına değil, aslında en zoru başka durumlarda, şartlarda başkalarında hatayı aramak değil. En zoru tamam ne oluyorsa etrafımda aslında benden çıkıyor. Benim titreşimimden dolayı çıkıyor. Etrafımdaki senaryolar, insanlar bana nasıl davranıyorsa, hoşuma gitmeyen durumlar durmadan çekiyorsam, hep aksilikler çekiyorsam, ki bu hayat hepimizin hayatında var, benim de. Ama bir şeyi kabul etmek. Bu bizim içimizden gelen bir şey. Bizim titreşimimizle ilgili. Ve bunu kabul ettiğimizde kendimize bakmaya başlıyoruz. Kendimize bakmaya başlayınca kendimizi yakalamaya başlıyoruz. Kendimizi yakalayınca değiştirme şansımız oluyor. O zaman bir dakika böyle düşünmeyeceğim. Artık ne istiyorsam böyle konuşmayacağım. Böyle konuşmak istiyorum. Böyle düşünmek istiyorum diye değiştirmeye başlıyoruz. Ve bu alışkanlık pozitif bir alışkanlık haline geliyor. Ve bu sefer de istediğimiz ve düşüncelerimiz ve konuşmalarımız buluşunca
istediğimiz hayat, olmak istediğimiz kişi gerçekleşiyor. Gözlerimizle görmeye başlıyoruz ve hayatımızda birçok şey dönüşmeye başlıyor tatlı ay çiçekleri. Evet, şimdi biraz daha hemen eve gitmek istemiyorum. Biraz daha belki şeye kadar giderim. O küçük göl vardı ya, onu merak ediyorum. O küçük balıklar orada duruyor mu diye merak ediyorum. Gitmek istiyorum. Biraz üşüdüm ve karnım da çok acıktı. Ama dayanabilirim. Dayanabilirim çünkü çok merak ediyorum. Sonra da koşa koşa eve güzel yemekler, sıcak bir çay ya da hindiba kahvesi bağımlısı oldum. Ağaçlar rüzgarların şeklini almış. İşte zeytin ağacı var. Rüzgar sanki taramış ağacı. Size göstereyim. Burada böyle küçük bir göl oluşmuş. Ama buraya inmek biraz zor. Göle geldik. Göle geldik ama bayağı azalmış, göl olmuş herhalde, kurumuş. Halbuki yağmur da yağıyordu ya da bana mı öyle geliyor? Ve biraz geç geldiğim için böyle ışık yavaş yavaş, güneş batmaya başlıyor. Belki o küçük balıkları görmeyebiliriz. Ama bir deneyeceğim yine de, bakalım. Aşağı ineceğim. Bakalım, sizin için belki bulabilirim onları. Biraz evet, ışık gidince onları görmek zor oluyor ama olsun. Burası o kadar güzel ki. Şunlara bayılıyorum. O kadar güzel ki burası. İnanılmaz burada. Böyle yerlere geldiğimde sanki böyle bir sihir var. Sanki böyle geldiğimde sanki periler saklanıyorlar bir yerlerde gibi hissediyorum. Bir sihir var.
Yani dağların, ormanın gerçekten bir böyle şeyi var, ruhu var. Yeterince zaman geçirince ve sessizleşince ve sustuğumuzda, şu kafamızda sustuğumuzda bir şekilde onları duyuyoruz. Onun ruhunu duyuyoruz. Hani kelimelerle ifade edilmeyecek ama şarkılarını, şiir diyebiliriz belki daha çok. Evet. Kurbağa yavruları da var ama onların yanında da var. Böyle küçük küçük. Görebiliyor musunuz? Ha, şurada var. Evet, tatlı ay çiçekleri var. Çok küçükler. Telefonla yakalayamadım. Yani bayağı minikler. Ama böyle küçük küçük var. Bir de ışık da dindiği için çok iyi görünmüyor. Ama buradalar. Dağda su hala var. Su daha çoktu. Tabii biraz azalmış. Halbuki yağmur da yağdı. Bir hafta önce bayağı yağmur. Belki soğuklardan, belki rüzgardan. Just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden, the sun's warm kiss, a love so strong, a bliss. Whispers of the breeze, secrets unfold. It's you that I need, it's you that I want. When the world gets cold, it's you and me. When the sun comes back, you'll see. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on through the toughest of times. We still stand strong. Through pavement we will grow. Forever we will grow.
üzere güneş battı. Fark etmedim güneşin batışını. Karanlık olmaya başladı. Onun için hızla. Daha bu kadar uzun kalacağımı düşünmüyordum. Hem de karnım çok açtı, bir de soğuktu. Ama doğa beni büyüledi yine. Her zamanki gibi. Buradan kopamadım. Ama artık çok karanlık olmadan eve ulaşayım çünkü hem hava çok soğuk, daha soğuk oluyor güneş gidince, hem de doğaya ait başka misafirler var. Onlar gece çıkıyorlar. Onları alanı bırakma zamanı geldi. Benden rahatsız olmasalar ben seve seve onlarla zaman geçirirdim. Yani demek istediğim, domuzlar, tilkiler, hangi hayvanlar varsa keşke onlarla da böyle yakın olabilsek, sevebilsek, yakınlaşabilsek, bize güvenebilseler. Ama haklı olarak ben de onların yerinde olsam ben de insanlara güvenip yaklaşmam. Yaklaşmasınlar, uzak kalsınlar, güvende olsunlar. Bilmiyorum ne kadar görünmüyorum ama şimdi ormandan geçiyoruz ve bizim köpekleri duyuyorum. Özledim onları. Aydınlık. Bu güneşin sesi. Sesini tanıyabiliyorum. Güneş Hanım'ın. Hepsinin kendine ait değişik tonlamaları var havlarken. Gecenin huzuru çöküyor yavaş yavaş. Eve geldik sayılır. Su sesini duyuyorsanız evin tam yanındayım. Su keşke böyle yazın da aksa. Gerçekten su çok değerli. Güneş. Evet. Kız. Ah. Gel. Tamam geleceğim. Tamam. Geliyorum. Geldim. Güneş. Gel. Tatlışlar. Tatlışlar. Güzel.
ya çok ayıp. Merhaba. Biraz geç geldim. Geç. Kendimi kaybettim. Hem de soğuktu bir ara böyle bayağı bir esti ama. Oh. Sen gel sen yapma. Doğaya da çıksak, ormanda da kaybolsak eve gelmek her zaman en güzel duygu. Biraz ışığımız kötü. Eve geldim ve çok güzel bir sürpriz beni bekliyor. Tabii ki en güzel sürpriz Sita. Köpekler, kediler hepsi çok mutlu beni gördükleri için. Sita hariç. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Sita çok mutlu olduğunu çok güzel bir şekilde daha da güzel bir sürprizle ifade etmiş. Şimdi size gösteriyorum. Bana dünyanın en güzel sürprizini yapmış. Cheesecake. İnanamıyorum. Çok güzel. Neler yaptın? Sita kırmızı meyve var. Meyve böğürtlenli. Wow. Ama daha tam donmamış böğürtlen tarafı. Daha da güzel böyle krem. Bu tarafta da normalde daha güzel kaşıkması gerektim böğürtlenler var. Ya çok güzel görünüyor. Daha ne kadar güzel görünebilir. Mükemmel görünüyor. Mükemmel. Senin gibi. Wow, şimdi çiğ kekimizi yiyeceğiz. Bizim akşam yemeğimiz. Aslında sonra yine şeyler yap. Salatası falan Evet. yapıyoruz. Güzel havuç, neydi lahana falan diye düşünmüştüm. Bunu yaparız. Güzel bir sos yaparım. Tahinli sos yapabilirim. Tahinli sosumuz ve hindiba kahvelerimiz. Dizimiz. Ve hangi dizimiz acaba? Gilmore Girls. Evet. Vazgeçemediğimiz 7. sezondayız. Gilmore Girls. Ve çok değerli sobamız yanıyor. Çok değerli. Özellikle bu soğuk günlerde. Sen o kadar mutlu ki beni gördüğünde. Delirdi. Bak sen sakin. Ha oğlum? Tamam al terliğimi. Tamam. Tamam. Geri mi getireceksin? Senin poponu yerim. Poponu. Ve bizim tatlılarımız. Mun yukarıda. Happy nerede? Happy. Oh, Happy dışarıda kaldı galiba. Happy. Bir de odada. Happy. Happy gel. Happy. Koşa geliyor. Koşa. Ay, kıyamam. Oğlum, sen neredeydin? Dünyanın en tatlı manzarası olabilir. Anne ve kızım. Kız ikisi de kucağıma geldi böyle. Evet. Sen de köşede. Evet. Rahat mısın? Rahat mısın kızım? Şuradan da görelim şunları. Tatlışlar. Şunu çek. Yemeğimizi bitirdik. Tek kalan salatayı yemeği çekmeyi unuttum. Tek bunu böyle size gösterebiliyorum. Havuç, lahana, kırmızı lahana, marul, bir de dereotu, tahinli sos. Tahinli sosumun tarifi var şeylerde, vegan tariflerde. Evet, tatlı ayçiçekleri videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız bize çok destek olmuş olursunuz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve bildirim ziline, hatırlayabildim, hep bunu unutuyorum. Bildirim ziline basarsanız yeni videolarım geldiğinde siz haberdar olursunuz böylece. Tatlı ayçiçekleri, kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimizi yolluyoruz. Çiçekleri. Ben yatağa geçtim. Aslında bir sürü işim var ama bilgisayarımı getirmeyi unuttum. Bilgisayarımı getireceğim buraya. Hem bir montaj yapacağım. Geç saat şu an. Başka işlerim vardı ancak anca yetiştiremedim. Ama normalde aşağıda yapıyorum da şimdi yatakta yapmak istiyorum. Çok soğuk hava. Burada kaloriferi yakıyoruz. Happycik burada. Tiger burada. Yogi burada.
Güzel Sen burada. burada. Güneş küçük evde beni bekliyor. Gaya da aşağıda. Mun da aşağıda yatıyor. Böyle hindiba kahvem de yanımda. Böyle gözlüklerim de yanımda. Bilgisayarım. Ha bir de şey yapacağım ilk olarak, en önemlisi bilgisayarı getirmeden önce. Fizik tedavi. Evet, kolumu bir türlü şey yapamamıştık. Burada iyi görünüyor mu bilmiyorum da. Ya evet. Görünmüyor herhalde. Ya iyi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Böyle eskiye göre tabii çok çok daha iyi. Şuraları hala böyle, yani şöyle göstereyim. Bir dakika. Şuraları hala böyle, derisi hala böyle uyuşuk. Ama sinirler biraz zaman alıyormuş. Evet, Sinirler herhalde, yeniden şey oluyor. Çünkü sinirleri gitmişti. Ve burası uyuşuk. Parmaklarımda da böyle karıncalar var. Bir de ama dönmesi çok daha iyi değil mi? Yani tam bunun gibi olmasa da böyle. Şuradan belli oluyor ne kadar döndürebildiğim. Yani daha biraz acaba böyle yapınca daha bunu böyle Biraz daha var. Tedaviye devam ediyorum. Ama yakınlaşıyoruz. Evet. Şuradayız. Biraz Eskiden bir tık daha. şöyleydi. Böyle kalıyordu. Asla gitmiyordu. Şimdi Yay. bu da iyi. Bakalım umarım ne kadar. Bakalım. Göreceğiz. Olacak. İnanıyoruz. Oldu. Oldu bile. Evet şimdi Öyle. ben seni bırakacağım anne çalışmaya. Ben de sizleri bırakıyorum. Ben de Sita'yı da öpüyorum. Sizleri de öpüyorum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Tatlı ay çiçekleri.